Arkadaşımız Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme üzerine bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Fatih Ürek'in bitkisel hayata girdiği iddia ediliyor. Fatih Ürek 15 Ekim'den beri yoğun bakımda biliyorsunuz. Sevilen sanatçı bir kalp krizi geçirmişti evinde 15 Ekim'de ve 20 saniye süreyle 20 dakika süreyle kalbi durmuştu Fatih Ürek'in. Daha sonra eve gelen ambulanstaki sağlıkçılar tarafından kalbi çalıştırılabilmişti ama 20 dakikalık ara onun beyninde oldukça hasar bırakmıştı doktorlara göre ki o yüzden o günden bugüne 15 Ekim'den beri 2 aydan fazla süredir aşağı yukarı 64 gündür Fatih Ürek ne yazık ki uyandırılamıyor arkadaşlar ve bugün gelen bir haber bitkisel hayata girdiği şeklinde Fatih Ürek'in hatırlarsanız yoğun bakıma girdikten bir süre sonra birkaç hafta sonra bir gece yarısı cumartesi gece yarısı doktorlar sevdiklerini hastaneye çağırmışlardı. Son kez görmek isteyenler gelsinler şeklinde bir çağrıydı bu. İnsanlar sevenleri telaş içinde hastaneye koşmuştu görmek için ancak yoğun bakım odasına da kimse alınmamıştı. O zaman insanlar camekan arkasından Fatih Ürek'i görebilmişlerdi. Uyuyan bir hasta, makinalara bağlı, oksijene bağlı, entübe edilmiş bir hasta ve e, kendinde değil, çoklu organ yetmezliğine girmek üzere olduğunu zannetmişti doktorlar. Çünkü bütün değerleri bir anda düşmüştü ve bundan sonraki safha çoklu organ yetmezliğiydi. Çoklu organ yetmezliğinden Allah korusun geriye dönüş çok çok zordur arkadaşlar, imkansız gibidir. Fatih Ürek'in de öyle bir sürece girmekte olduğu sanılmıştı ve yakınları hastaneye çağrılmıştı apar topar. Ancak daha sonra müdahaleyle Fatih Ürek o kritik durumdan çıkarıldı ve yoğun bakımda hala devam ediyor tedavisi ama gelin görün ki bir türlü Fatih Ürek eski sağlığına kavuşmayı bırakın uyandırılamadı da. Bu aşamada tıbbın yapacağı fazla bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Zaten bunu açık açık söylemese de doktorlar verdikleri demeçlerde bunu hissettiriyorlar sevenlerine ve kamuoyuna. Artık Fatih Ürek'in durumu dualara kalmış durumda. Her şey çok gelişti, tıp çok gelişti, teknoloji çok gelişti diyoruz ama komadaki bir hastayı geriye getirebilmek hala çok zor arkadaşlar. Ünlü yarışçı, Formula 1 yarışçısı Schumacher hatırlarsınız. Ünlü Alman pilot. Dünya rekorları kırmış pilot. 20 tane Formula 1 şampiyonu. Böyle bir şey yok. Adamcağız Alplerde kayak yaparken düştü ve beyni hasar gördü. O günden bugüne kaç sene geçti bakın 14-15 sene geçti. Hala yoğun bakımda, hala kendisine gelemedi, ayılamadı, sağlığına geri kavuşamadı. Her tarafı, vücudun her tarafı felçli kaldı. Yani bu şimdi diyorlar ya Fatih Ürek uyanacak, ne zaman uyanacak falan. Buna tıbbın verebileceği bir cevap ne yazık ki bulunmuyor arkadaşlar. Vücudun kendi kendini iyileştirmesi bekleniyor. Çok uzun bir süreç bu. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi bekleniyor. Bu çok çok uzun bir süreç. Onun için e, onun için dualarınızı eksik etmeyin diyorlar. Şimdi iyileşme şansı beyindeki hasarın boyutuna bağlı, bir de hastanın yaşına bağlı, bir de kendisine sağlığında nasıl baktığı, nasıl beslendiği ne bağlı diyor tıp insanları benim yaptığım araştırmada. Bir de kendisine eğer yaşı daha gençse mesela 10'lu yaşlarda ya da 20'li yaşlarda bir çocukla bir gençle 50'li yaşlarda bir insanın böyle durumlarda geri dönmesi bir olmaz diyor bilim adamları. Genç insanların şansı çok daha fazla olur diyor. Ancak e, tabii ki tedavi devam ediyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz
durumu stabil demeleri de tıbbın durduğu yer, çaresiz kaldığı yer arkadaşlar. Maalesef böyle durumlarda, böyle hastalarda, Fatih Ürek gibi hastalarda tıp bir yere kadar geliyor, bir yerde çaresiz kalıyor. Bugün yayılan bir söylenti var. Fatih Ürek bitkisel hayata girdi. Zaten bitkisel hayatta kardeşim. Zaten koma halinde. Zaten yoğun bakımda Fatih Ürek. Fatih Ürek bitkisel hayata girdi derken zaten Fatih Ürek vücut işlemlerinin hiçbirini yapamıyor ki. Fatih Ürek hayatta çok şükür. Ve beyin sapı fonksiyonlarını yerine getiriyor şu anda arkadaşlar. Beyin sapı fonksiyonlarını yerine getiriyor. Eğer beyin sapı fonksiyonlarını yerine getiremezse, yani Fatih Ürek organları çalışmıyor olsa, nefes alamıyor olsa, ondan sonra Fatih Ürek vücudunda e, ter boşaltamıyor, idrar boşaltamıyor olsa, şu anda gayta boşaltamıyor olsa, vücudunun fonksiyonları yerine gelmiyor olsa, nefes alıp vermiyor olsa, o zaman deriz ki Fatih Ürek'in beyin ölümü gerçekleşti. O bambaşka bir şey. O ölümdür işte. O ölümdür. Yani burada beyin Fatih Ürek bitkisel hayata girdi diyen cahiller bunu kastediyorlar herhalde. Bunu kastetmek istediler ama söyleyememişler. Bilmedikleri için konuyu Fatih Ürek bitkisel hayata girdi diyorlar. Zaten Fatih Ürek bitkisel hayatta, komada zaten Fatih Ürek. Fatih Ürek'in durumu şu anda koma durumu. Yani kendi çabasıyla ya da doktorların çabasıyla geri gelmesi mümkün olmayan bir durum. Onun elinde hiçbir şey yok. Onun beyni şu anda yeterli güçte çalışmıyor. Hani nasıl bir akü boşalır da arabaya basarsınız marşa şarj etmez? Fatih Ürek'in beyni şimdi o durumda. Fatih Ürek'in vücudunu arabanın kendisi diyelim, beyni de aküsü, vücudunu hareket ettiremiyor. Kollarını, gözlerini, dudaklarını, kulaklarını, vücudunu, konuşmasını şu anda gerçekleştiremiyor Fatih Ürek. Akü zayıf. Beyin fonksiyonları zayıf, yerinde değil. Çünkü gücü yok Fatih Ürek'in. Beyninin gücü yok arkadaşlar. Bu kalp durunca, beyne oksijen gitmeyince beynin ne besliyor? Oksijen besliyor. Kanla beyne oksijen gitmeyince arkadaşlar, kalp durunca, kan pompalamayı durdurunca beyne, kalp oksijen gitmeyince, beynin en büyük ihtiyacı olan oksijen gelmeyince beyne, beyin işlevlerini yapamaz hale gelmiş. Dolayısıyla zaten bitkisel hayata diriltildikten sonra Fatih Yürek kalp masajıyla hayata geldikten sonra zaten bir bitkiden farkı yoktu. Çünkü vücudunu kullanamıyor, beyni vücudunu kullanamıyor. Onun için bitkisel hayata girdi sözünün bir inandırıcılığı, bir şeyi yok arkadaşlar, geçerliliği yok. Yani bitkisel hayat nasıl meydana gelir? Beynin hasar görmesinin sonucunda kişi nefes alma, kalbin çalışması gibi hayati işlevleri sürdürebiliyor. Ancak konuşamıyor arkadaşlar. Bilinçsiz, felçli, kolunu, bacağını kaldıramıyor. Konuşamıyor. Kafasını oynatsa bile ne yaptığının farkında değil. Ne yaptığının farkında değil. Dolayısıyla zaten bitkisel hayatta Fatih Yürek. Yani ancak çok şükür ki beyin sapı görevini yerine getiriyor arkadaşlar. Evet. Bitkisel hayatla beyin ölümü arasındaki farkı ben şimdi size bir doktorun söyleminden de okuyayım. Beyin ölümünde beyin bütün fonksiyonlarını yitirir ve bu durum tıbbi ölüm olarak kabul edilerek geri dönüşüm bulunmaz beyin ölümünde. Şimdi bu bitkisel hayata girdi diye bu palavrayı yayanların asıl amacı kamuoyunda beyin ölümü gerçekleşti infialini yaratmaktı Fatih Ürek'in sevenlerin nezdinde. Ancak bunu bilmedikleri için beyin ölümü gerçekleşti diyemediler. Bitkisel hayata girdi dediler. Bitkisel hayatta zaten Fatih Ürek. Fatih Ürek zaten 2,5 aydır bitkisel hayatta arkadaşlar. Bitkisel hayat ve koma durumlarında ise bitkisel hayatta koma durumu aynıdır.
Koma durumlarında ise beyin sapının fonksiyonu devam eder. İşte bakın doktor söylüyor bunu, bilim insanı söylüyor. Kişinin organları çalışmaya devam eder, solunumu bulunur. Yani çiş yapar ki yatakta, kendisi tabii o konuda, o hemşireler, hasta bakıcıları onu ördekle falan organize etmişlerdir. Gaytasını yapar, çişini yapar, vücudu terler, vücudunda yaralar çıkar. Fatih Yüreğin sırtında yatmaktan bacaklarının arkasında yaralar çıkıyor. Bitkisel hayatta, yani hayatta olmasa, organları, vücudu çalışmaya devam etmese vücudunda yaralar oluşur mu arkadaşlar? Ama beyin ölümünde artık vücutta yara falan hiçbir şey oluşmaz. Artık ölmüştür o insan. Beyin ölümü. Şimdi dolayısıyla Fatih Yüreği sevenler şunu bilsinler ki beyin ölümü gerçekleşmedi. Bitkisel hayatta olma durumu da yeni bir şey değil Fatih Yüreğin. Yaşaması bundan sonra mucize diyor Caner, benim moderatörüm ve e, özel abonem, özel üyem. Ama şu anda Fatih Ürek e, koma durumunda. Bitkisel hayat zaten başından beri olan durumu, beyin ölümü gerçekleşmedi. Ama bitkisel hayattan çıkılır mı? Çıkılır arkadaşlar. Örneği var mı dünyada? Çok fazla var arkadaşlar. Çok fazla var. Bu hastane bunun için elinden gelen bütün tedaviyi uyguluyor ve vücudun kendi kendini, beynin kendi kendini iyileştirmesi bekleniyor. Beyin kendi kendini iyileştirebilen bir organ ve hastanın da sağlık, bütün vücudunun buna destek, yardımcı olması lazım. Bütün organlarının ve hastanın yaşı genç olursa bu daha çabuk mümkün olur diyor tıp insanları. Fatih Yüreğin yaşı 50'nin üzerinde, tamam çok genç sayılmaz tabii ki ama dualar da çok önemli arkadaşlar. İyi enerji yollamak da çok önemli. Fatih Yürek geri gelebilir. Geri gelebilir. Ümitsiz değiliz dostlar. Bunu böyle bilelim, geri gelebilir. Peki dostlar, sizleri bir saniye. Evet, Fatih Yürek'le ilgili son gelişmeyi görünce bu videoyu çekmek arzusu uyandı bende. Yani insanları yanıltmasınlar bitkisel hayatta diye. Bitkisel hayat durumu yeni değil, tekrar söylüyorum. Fatih Yürek zaten başından beri bitkisel hayatta, yani komada. Anlatabiliyor muyum? Bu palavrayı yayanlar insanları korkutmak için bunu yayıyorlar ama onların söylemek istediği beyin ölümü gerçekleşti sözüydü. Onu söylemiyorlar bitkisel hayatta. Fatih Üreğin beyin ölümü falan da yok şu anda. Zaten menajeri galiba bir açıklama yaptı. Bir saniye hemen bir bakayım arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Menajerin açıklamasına da bir bakayım. Evet yapmış. Fatih Üreğin sağlık süreciyle ilgili basında Mert Siliv, Fatih Üreğin menajeri, Fatih Üreğin sağlık süreciyle ilgili basına yer alan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söyledim size, mevcut durumda sağlık durumunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Yoğun bakımda takip ve tedavi süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Resmi ve doğru bilgilendirmeler süreç ilerledikçe paylaşılacaktır. Gösterilen ilgi ve iyi dilekler için teşekkür ederiz. Mert Siliv menajeri. Söylediğim gibi arkadaşlar. Peki arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere. Bu yayında burada sonlandıralım şimdi. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.